Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kusura bakmayın, bugün sizi biraz beklettim. 15 yerine 14 yazmışım. Burada zaman ayarı var. 14, 15 böyle hani kurarak gidiyor. Bir eksik atlatmışım, kusuruma bakmayın. Bugün bir vefat da oldu, bir yandan kitap yazıyorum. Yakında çıkacak ama yarısını siz yazacaksınız. Yarısını ben yazıyorum çünkü öz terapi kitabı. Şimdi dünden kalanlarla devam edelim. Uğur Dündar biliyorsunuz bir marifet yapıp 9 milyon lirasını hastanenin sahibinin, Acıbadem Hastanesi'nin sahibinin Rea Muhtar için sildiğini söylemişti. Bu nasıl bir dostluksa, bu nasıl bir ayıpsa, bu geri bastı. Bunu sosyal medyasından kaldırdı, o 9 milyon lirası silinmiştir kısmını. Niyeyse herhalde ayıp olduğunu anladı. 80 yaşındaki adama ayıp öğretiyoruz biz. Cenazeye gitti. Cenazesinde sanki Reha Muhtar sahipsizmiş gibi. Bakın, Reha Muhtar'ın cenazesine az kişi katıldı. Bu çok normal. Reha Muhtar bugün ekranda olsaydı, çalışıyor olsaydı, sevilmesin, dünyanın en iğrenç adamı olsun, tamam mı? Ki en kötü huylu adamı olsun. Bak, o yıkılırdı yani, caddeler dolar taşardı. Bu dünya böyle. At beslenirken, kız istenirken, eller var iken, koca sağ iken sever. Bu dünya böyle bir dünya arkadaş. Çalışıyorsan dünyanın en rezil insanı ol, baş tacısın. Eğer geri çekilmişsen, işi gücü bırakmışsan, ailen bile, baban bile, evladın bile sevmez seni. Şimdi az kişi katıldı. Reha Muhtar gidiyor. Yine pardon, Uğur Dündar gidiyor. Reha Muhtar'ın sahipsizliği, vah vah tüh tüh, külçe gibi alıp atmışlar. Şimdi bir verelim yine o ukala Reha Bey, Uğur Bey'i. Çok bilen, Bay Bilen Su. O sapsarı altın rengi dore saçlarıyla. Beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yakınlarının gelmediğini, sadece o sırada çok daha küçük olan oğlu Poyraz'ın kendisini ziyaret ettiğini öğrendim. Bunun üzerine Reha Muhtar'la ilgilenmem gerektiğini, yani insaniyet namına ilgilenmem gerektiğine inandım ve hastaneye gittim. İlk gördüğümde Reha'yı 4-5 kişi böyle adeta külçe gibi yattığı yataktan kaldırıyor. Reha tekerlekli sandalyeye oturmamakta direniyor. Böyle bir mücadele gördüm. Ya bu mücadeleyi gördüysen niye anlatıyorsun? Şimdi sen de belli bir yaşa geldin. Ecelin yakınlaştı diye mi böyle hani hayır işlerine başladın? Reha Muhtar'a sahip çıkmak onu seven birinin işidir. Gidip de arkasından hastane odasında ne gördüğünü abuk subuk anlatacak kişilerin işi değildir. Kimse benim arkamdan cenazemde yok beni külçe gibi kaldırmış 5 kişi. Ben oturmamışım sandalyeye. Yok şöyle fırlatmış falan diye rezil edecekse ne hastaneme gelsin ne cenazeme gelsin arkadaş. Yani ayrıca sana mı kaldı? Adam özel hastanede yatıyor. Ya nedir bu ya, bu yaştan sonra çıkıp da vıdı 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 dedikoducu gibi bir insanın hastane odasında en özelini anlatmak. Sondaya da bağlı olursun. Büyük abdestini de orada yapıyor olabilirsin. Her kanın göbeğin de dışarıda olabilir. Onu gören insanın vik vik ötmesi mi lazım böyle öldükten sonra orada? Ben bunu anlamıyorum ya. Bu adam bir saçları da zaten kınalamış iyice. Çünkü beyaz saçı koyu renk yaparsan işte esmer erkeklerde o kurşuni gri oluyor. Açık renklerde de böyle tütün yemiş sarıya dönüyor, kızıl. Kınalı kuzu oluyor. Ya abi bir insanın özeli ya. Hastanelere almamak lazım. Ünlü diye alıyorlar bunu. Oysa ki yoğun bakımdaki bir adamın ya karısı alınır, karısı yoksa en yakın bir kişi alınır yani. Sülalesi alınmaz. Tabii ki kimse olmayacak orada. Yoğun bakım denilen yerde sülalecek dolma sarıp, sülalecek yumurta doğrayıp, hadi bakalım getirdik sana Reyhan Bey. Beni anamın yanına almadılar yoğun bakımda yani. Ne diyorsun sen ya? Hadi Uğur Dündar'sın diye girmişsin oraya. Oturup da adamı külçe gibi kaldırdılar. Oradan oraya attılar. İnsanlık adına gittik falan falan falan. Yani şimdi bak, iyi insan kötü insan. Bu ekranlara çıkan bir insan mı? Ölümü haber mi? Son günlerinde perişanlığı haber mi? Adam hastaneden çıktığında demiştik ki her şeyimi sevdiklerim aldı.
Yalımı da paramı da sahip olduğum her şeyi maddi manevi sevdiklerimi aldı demişti, hatırlıyor musunuz? O yüzden hastane parasını ödeyememesini bile anlayabiliyorum. Bir yandan da maddi durumu çok iyi, halen hiçbir şeye muhtaç değil diyenler var. Doğrudur, Bodrum'un en lüks yerlerinde işte geçen yaza kadar, hatta bu yaz da oradaydı. Her gün görüyordum ben onu. Belli bir masası var, orada oturuyordu veya arkadaşıyla ya tek başına. Ama abi kim olursa olsun yoğun bakıma zorla girip, çünkü kimse alınmaz, tekrar ediyorum, hele o durumda bir insana. Kalp krizimi dün geçirmişim. Ağır işte yoğun bakıma kaldırılmışım. Uğur Dündar başımda. Neyim abicim, bu akrabam mı benim? Velim mi? Niye alıyorsunuz Uğur Dündar'ı ey hastane yetkilileri? O da şimdi jurnalcilik yapıyor burada. Bak buyur. Beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yakınlarının gelmediğini, sadece o sırada çok daha küçük olan oğlu Poyraz'ın kendisini ziyaret ettiğini öğrendim. Bunun üzerine Reha Muhtar'la ilgilenmem gerektiğini, yani insaniyet namına ilgilenmem İnsaniyete bak, insaniyet namına, yani insaniyet. Böyle insaniyet mi olur ya? gerektiğine inandım ve hastaneye gittim. İlk gördüğümde Reha'yı 4-5 kişi böyle adeta külçe gibi yattığı yataktan kaldırıyor. Reha tekerlekli sandalyeye oturmamakta direniyor. Böyle bir mücadele gördüm. Ya niye anlatıyorsun gördüysen ya? Sonda görsen anlatacaksın mı? Uzvuna takılmış bir sonda vardı. Dıp 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 çişin damladığını gördüm. Ya böyle bir şey midir hastane? Bir ayıptır, edeptir, insanın özelidir ya. Sırf Uğur Dündar diye onu o odaya kabul eden hastane yönetiminde şiddetle kınıyorum ya. Jurnalcilik böyle bir şey işte ya. Gazeteciliği de bari dostunun ölüm döşeğinde yapma. Külçe gibi alıyorlar falan. Doğru düzgün bir şey anlat. Reha inatçıdır. Ya illa bir anı anlatacaksan. Tekerlekli sandalyeyi reddediyordu. Dostları zorla onu işte kaldırıp birkaç kişi sandalyeye oturtuyordu falan. Böyle külçe gibi 4-5 kişi yani. Sanki şey kaldırıyorlar orada, külçe gibi hani. Oradan da onun fiziğine, kilosuna yapıştır. Ayıp. Ayıp, 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 ayıp. Şimdi burada mezarında kızının ettiği bir laf var arkadaşı konuşurken. Hani orada kimsenin kalbini kırmazdı dediğinde bir mimiği var. İşte anne babaların aralarındaki sorunlar çocuklara böyle yansıtıldığı zaman takım tutar gibi taraf tutuyorlar. Çocukların hayatını mahvettiniz. Deniz Uğur'a da söylüyorum bunu. Türkiye'nin gözlerinin önünde bir dram yaşattı. O da narsist. Haklı, mağdur veya değil kardeşim. Çocukların önemliyse aile içi sorununu, çocuklarının vesayetine kim aldı, kim verdi, ne oldu? Kanserim, öldüm, ölüyor. Bunları gizlersin. Bakın kanserini bile koz olarak kullanan insanlar narsisttir. Narsistler her olaydan drama çıkarır. Ben kanser olsam bugün gizlerim güzel kardeşim. Ben 100.000 kişinin ben kanser oldum. Herkesin benim için ağlamasına muhtaç değilim. Sevdiğim 2-3 kişi bilir, ne yapacaksam yaparım. İster olurum tedavi, ister olmam. Narsistlerse her şeyden drama çıkarır başına gelen. Kanser bir tek Deniz Uğur'un başına gelmedi. Ne filmler çevirdiniz? Sonunda 2 tane gotik çocuk yarattınız. Çocuklardan biri babasına burun kıvırıyor cenaze töreninde. Diğeri ise çok üzgün babasını kaybettiği için ama üzüntüsünü bile belli edemiyor. Birbirlerinizi kötüleyerek ama babanın parasını yiyerek e, çocuk ziyanı yarattınız yani. Deniz orada kına yaksın. Beni kırmazdı. Eski, eski günler yok. Eski İstanbul. Burada gördüğünüz kızın hareketi gündem oluyor. Oğlu elinden geleni yapıyor, yazık, ne yapsın. Babasının tabutunu bile sırtlandı taşıdı orada. O önemli bir hareket yani bu, hani evet, babasının tabutunun başında bekledi ayakta. Çocukların yanında alkol içen biri dahi olsa arkadaşlar böyle bir şey olmamalı. Yani bu konuya eğilinir ama
Böyle bir şey olmaz. Dram daha kötü. Dram daha kötü. Yani bu acıya gark etmek çocukları, babaya kötülemek çok daha kötü. Ya bu iyi olmadı. Şimdi verelim oğlunun tabutu başında o gencecik haliyle baba tabutu taşıdığı haline. Yani ona da yazık. Belli canı acıyor ama ne yapsın gariban? Bir şey yapamıyor. Çünkü herkes düşman babaya. Düşman edilmiş. İkiz kardeşi düşman. Ne yapacak? Ne yapacak yani? Verelim. Şu söylediğimi tekrar edeceğim. Reha Muhtar'a vefasızlıkta işte mezarında az kişi vardı falan. Ekranda olsaydı dünyanın en iğrenç insanı olsa bile sokaklar dolar taşardı. Menfaat dünyası olduğu için az kişi vardı. Duayen böyle üstüne Batuhan sana doğru al biraz. Tamam. Uçabilirsiniz abi. Sakin. Geç kardeşim. Bir izin verebilir misiniz şu Oğlu bütün gereklerini yerine getirdi. Aferin oğlum. İyi ettin oğlum. Çünkü ileride sen de baba olduğunda veya baba olacak yaşa geldiğinde bunun ne kadar değerli ve zor bir görev olduğunu belki daha bilinçli farkına varacaksın. İyi ki görevlerini eksiksiz yerine getirdin. Biliyorsunuz erkek evlat veya ailede en yakın erkek kimse tabutun başını bekler. Burada bakın çocuk çok üzgün. Çocuk çok üzgün, gergin ama üzüntüsünü yaşayamıyor. Babacığım diye tabuta sarılıp ağlayamıyor. Öyle bir anne nefreti, öyle bir medyatik bir baskı var ki. Ama sen çocuğum rahat yaşa. Son vazifelerini yerine getirdiğin için kendine gurur duyacaksın ileride. Vicdanı rahat olsun. Tabii çocuklara yazık. 3 kuruş için filler tepişir. Kariyer dediğin şey erkek kazanır, karı yer. Bir de çocuğu yapıştırdın tamamsın işte adamın yalıları varken. Adamın hastane parasını millet ödüyor. Paraları da en sevdiklerim aldı diyor. Reha Muhtar biliyorsunuz ölmeden önce. Arkadaş dediğinde çıkıp senin en ince ayrıntına kadar anlatıyor. Meğer ne kıskanılmış ya. Yani hatta acitasyona başlıyor tabii ziyaretçi yasağı var. Olcay zaten onu diyorum. Uğur Dündar'ın ne işi var hastane odasında? Akrabası mı yani? Değil. Sırf Uğur Dündar diye torpille içeri alınmış. Geçtiğimiz günlerde yine böyle yoğun bakımda kalp krizi geçiren bir sanatçıya Kılıçdaroğlu ve ekibi ziyarette bulunmuştu. Ulan yoğun bakım yani. Sırf parti eski başkanı diye ki şimdi yeni başkanı neyse o zaman değildi. Alınır mı içeri 10 kişi ya? Bu hastaneler de bir acayip. Uğur Dündar etik değil zaten. Sadece açıklaması değil. Dünden beri hem o parayı konu etmesi hem bu yaptıkları inanılır gibi değil efendim. Şimdi efendim gelelim Dilan Polatların acısına. Biliyorsunuz Çeşme'de dün Dilan Polat'ın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni vuruldu, hayatını kaybetti. Katil yakalandı. Dalton çetesiyle ilişkilendirildi. Dün biz canlı canlı verdik olaylar sırasında yaşananları. Dilan Polat cenazeden kovuldu. Engin Polat böyle çelik yelekle girdi ön sıralarda saf tuttu böyle milleti yardırdı koruması. İstenmediğin yere korumayla girip bir de milleti yardırıp bir de ön safa geçiyorsun. Bu da yüzsüzlüğün ağrı. Neyse şurayı bir verelim. Hadi. Benim babama tatil mezar oldu. Benim babama tatil mezar oldu. 4 tane sevili bıraktı. Allahsız kitap bunlar. 4 tane sevili. İmansızlar. İmansızlar.
Şimdi Romalı Perihan'cığım hoş geldin, sefa getirdin. Aile çok kişinin bilmediği bir konuyu da ben size anlatayım. Yakalandı biliyorsunuz katil ve Instagram'dan kiralanmış, düşünebiliyor musunuz? Ben size ifadesinin bazı noktalarını vereyim katilin. Instagram üzerinden Daltonlar çetesiyle irtibat kurdum, paraya ihtiyacım vardı. 100 bin liraya adam öldürmüş arkadaşlar. Üstelik korumayı değil, ondan önce çete üyelerinden Orhan Keleş'in yönlendirmesiyle Konya'da bir eylem gerçekleştirdim ve 100 bin lira aldım. Konya'da başka bir adam öldürmüş 100 bin liraya. İnsan canının değerine bak sen. Ya 100 bin lira Engin Polat'ın şuradaki balıkçıda akşam verdiği para, yalnız onu da söyleyeyim. Daha sonra hedefimin Engin Polat olduğu söylendi. Ancak güvenlik önlemleri nedeniyle bu eylemi gerçekleştiremedim. Bak şimdi geliyoruz olayın önemli kısmına. Dilan Polat'ın Çeşme'deki otelden paylaşım yapmasının ardından İzmir'e gittim. Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını örgüt yöneticisine bildirdim. Bana boş dönme talimatı verdi. Yani yakınından kimi indirirsen vurursan vur. Boş dönme talimatı verdi. Ben de Can Polat'ı vurdum. Engin Polat ise ifadesinde yaklaşık 2 yıldır bu organize suç örgütü tarafından tehdit ediliyoruz demişti. Yani boş dönme, en yakınındakini indir diyor. Konya'da 100 bin liraya adam öldüren şahıs arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Peki Daltonlar da bir açıklama yapıyor bunun üzerine. O da ilginç. Onlar da üzerine almıyor cinayeti bir şekilde. Biz yapmadık diyorlar. Bilmiyorum yani. Hani mafyalarsa, çetelerse racon mudur biz yapmadık demen. Daltonlardan gelen açıklamayı da hemen ben bir size okuyayım. Müthiş gözlerimle. Yani bakın neler oluyor şu hayatta ya. Bu ne? Hemen atıyorum efendim görüntüyü. Daltonlar üstlerine alınmıyor. Katil yakalandı, itiraf ediyor. Sen niye üstüne alınmıyorsun artık? Onu da bilemeyeceğiz ama öyle bir şey var. Ben size bu açıklamayı da okuyacağım buradan şimdi. Ben 4 tane merdivenci. Seni Tamam. seviyorum Keltoş. Ben onu her zaman götürürüm. Seni seviyorum Keltoş. Ben de seni seviyorum her zaman. Biz bir aileyiz. Tamam. Tamam, bugün itibariyle barış problem Barıştık yok. bugün. Daltonların açıklamalarını okuyorum. Olayın tetikçisi olduğu öne sürülen Orhan Keleş'in aylar önce gruptan çıkarıldığı ve kendileriyle hiçbir bağının kalmadığı iddia edildi. Daltonlar Can Polat cinayetiyle ilgilerinin olmadığını savunurken kendilerine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu öne sürdü. Açıklamada ayrıca Engin Polat'la aralarındaki husumetin bilindiğini belirterek Engin Polat'a Orhan Keleş'le ilişkisi olup olmadığı yönünde sorular yöneltildi. Bu olayla hiçbir alakamız yok denilen Daltonların açıklamasında kadınların ve çocukların bulunduğu yerlerde yapılan saldırıları da kınadıkları ifade edildi. Diyoruz ya mafya raconu diye bir şey var diye. Son olarak hayatını kaybeden Can Polat için ailesine başsağlığı dilenmiş. Daltonlar başsağlığı diliyor yani. Orhan Keleş yani katil, yakalanan katil zanlısı, daha doğrusu katil zanlısı, katletmek fiilinden geldiği için katil denir. Katil demek zor olduğu için katil diye yuvarlıyoruz. Böyle bir şey. Yani Daltonlar bizim alakamız yok derken diğeri 100 bin liraya Konya'da adam vurdum. Sonra da bana eli boş dönme dedikleri için gitmişken bir de Can Polat'ı vurdum, Engin'i vuramadığım için deyip çıkıyor. Bilmiyorum artık. Daltonların suçlarına bir tane daha eklenmiş oluyor bu çetenin. Bir de kınıyorlar kadın ve çocuğun olduğu yerlerde böyle bir şeyler yapıldığı için. Kızı da biliyorsunuz dün intikamını alacağım baba diyordu. Bunu artık kime diyor? Daltonları mı kastediyor? Polatları mı kastediyor? Onu bilemiyoruz. Evet, uzun bir açıklamanın özetini sizlere okumuş oldum az önce efendim. Şimdi yani Daltonlar üstlenmiyor. Çok ilginç bir şey getireceğim ekranlara. Bu bizim de başımıza geldi. Çoğunuzun başına gelir. Biz insan olmaya çalışırken, kadınlarımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı korumaya çalışırken bazen kadınlarımız kendisini döven, şiddet gösteren, hatta bu durumda maalesef bıçaklayan adama koşarak kocasını koruyor.
İnanılmaz bir hikaye anlatacağım şimdi sizlere. Hayretlere düşeceksiniz. Burada genç bir kadını maalesef eşi 15 kere elindeki bıçakla darp ediyor. En kötü şekilde yaralanıyor kadın. Feci durumda. Ve burada halk ne yapıyor dersiniz? Halk tabii ki şey yapıyor. Karşı çıkıyor. Kadını korumaya çalışıyor. Üstüne yürüyorlar adamın ve adamı tabii linç etmeseler bile etkisiz hale getirmek için bir çaba gösteriyorlar. Çocuklarımın babası diye arkadaşlar. Çocuklarımın babası diye 15 kere bıçaklanmış kadın. Adamları kovuyor. Adamlara bağırıyor. Yani kocasının, ya bu koca elinde olan bir şey. Kocasının henüz bıçaklanmış. Henüz ona 15 kere bıçak sallamış. Kocasının tarafını tutuyor. Buyurun. Allah belanı versin. Allah bu canına. Oh iyi oldu, Allah belanı versin. Ellerine sağlık. Geberdin şerefsizi. Oh Allah belasını versin. Öldürsünler şerefsizi. Geber. Allah belasını versin. Kadının dur bağırma. Çocuklarımın babası diyor hala ya. Geber. Bak başka kadınların orada canından can kopuyor. Canından can kopuyor bu kadını korumak için. Bu adamı mahvetse şey yapsınlar. Aman kurtuldu kadın diye. Yeter çocuklarımın babası diyor. Yani sen o adamın koynuna mı gireceksin bir daha kardeşim? Sen nasıl bir insan ziyanısın? Nasıl bir senin nefes alman bu? Dünyaya, o tükettiğin oksijene yazık ya. Senin canına kasteden 15 bıçak darbesiyle bak. Şöyle fiske, tokat, ittirdi kaktırdı demiyoruz. Adamın koynuna mı gireceksin sen? Çocuklarımın babası diyorsun. Sen bu adamdan çocuk yaptığın için rezilin ötesinde. Hadi saftın, salaktın, geçiştirelim. Kaç çocuğun var bilmiyoruz. Çocuklar dediğine göre birden fazla. Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Bu kadınlar yüzünden Kadir Şeker gibi baba yiğitler hapis yattı. Çok haklısın Deniz. Çocuklarına da zarar verir, bu kadını da öldürür yakında yani. Zaten o çocuklarının babası dediği şahıs. Bakın bir şey anlatacağım. Hamile bir kadın, Burhan'cığım teşekkür ediyorum. Önümüzde tekmeleniyordu. Tekmeleniyordu yani böyle pat küt diye Marmaris'te. Yanımızda arkadaşımın abisi ve bir erkek daha vardı. Koştular yani, hamile kadın bayağı böyle karnı burnunda denecek şekilde hamile. Koştular, adam ellerinden aldılar. Kadına ellerinden aldılar adam. Tabii adamı itip bakıyorsun. Adam sarhoş, bizimkilerin üzerine yürüyor. Bilmem şişe sallıyor falan. Bir iki itildi kakıldı. Biz de hemen polis çağırdık. Polis geldi, kadın bizim çocukların aleyhine şikayetçi oldu. Hamilesin, çocuğuna bir şey olacak. Seni de geçtim, o çocuğa yazık. Gerçi böyle bir ana babaya doğduğu için küllüm yazık da. Sen, bizim çocuklar gitti karakola suçlu diye tutuklandılar. O gece o yani tutuklanmadılar, gözaltına alındılar. Yani düşünebiliyor musunuz? Hamile ve karnına tekmeler yiyordu yerde. Biz koşacaktık, kızlar durun dediler. Bizimkiler koştu Marmaris'te limanda. Da oluyor bir 20 sene. Ve çocuklar sabaha kadar karakolda tutuldu arkadaşlar. İnanamıyorum yani. Nereden bileceğiz biz de kime yardım edip etmeyeceğimizi artık? Evet, yazık günah arkadaşlar, bilmiyorum. Evlenen düşünsün deyip geçmek de hani bazen duyarsızlık. Ama kendi hayatını feda etmek de galiba değmez. Değmez. Bilmiyorum, yardım artık polis edecek. Avrupa ülkelerinde kınadığımız bir şey vardı ya. Hani şurada bir şey oluyor, Avrupalı alıyor telefonu, hiç müdahale olmuyor. Hello polis diyordu. Biz ne biçim adamsın, saldır, delikanlı değil misin? Bu Avrupalılar insan değil falan diyorduk ya. Aynı hale geldik. Hatta daha fena olduk. Beter olduk onlardan. Biz olsak delikanlı gibi dalırız, kadını kurtarırız, adamı. Biz onlardan beter olduk yani. Şimdi efendim Bahar Candan'ın dıdısı varmış. Şimdi bunu niye veriyorum? Polatlar gibi kanayan bir yaramız olduğu için veriyorum. Cidden hastaneye kapatılması gereken bu sosyopat insanların çocuklara, bakın ben 15 gün içerisinde 3 tane 30 yaş altı 25 yaş civarı asistan değiştirdim. Çünkü hiçbiri sabah 10'da işe gelmeyi beceremedi.
Bir tanesi bende yatılıydı. 9'da kalktı. 11'de tekrar uykum geldi. Uyumak istiyorum dedi böyle. Ben dedim ki kızım sana asistan lazım. Bir tanesine de 9'da gelmesi dışarıdan geleceği için çok erken diye çocuğa 10'da gel dedim. 10'da gel evladım. Peki. 10'da gel dedim. En erken yarımda gelebildi. 1'de aradı falan. 3 gün öyle geçti. Tabii işten çıkarıldı. Yani bu yeni nesile böyle fenomen olup para kazanırım kafaları geldi ve çıkmadıktan sonra hiçbiri çalışmayacak arkadaş. Bunlar insan ziyanlı, bunlar hırsız, arsız, sokakta kazandıkları 3 kuruş parayı alkole ve zararlı maddelere yatırarak gününü gün edip kimi zengin koca, kimi zengin kadın peşinde, kimi de bir yerden tuttururuz peşinde kafa koparmaya çalışan bir nesil yetişiyor. Aileler de salmış bunları. Yemin ediyorum yani ben kendime 9'da işbaşı yapacak asistan bulamıyorum yeni nesilde. Buyurun efendim. Gelinilen noktada daha fazla beraber çalışmamız mümkün değil. Çünkü dadımla maddi imkansızlıklar nedeniyle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz ve ben çok üzülerek yeni bir dadı aradığımı duyuruyorum. Dadım olmak için kriterler benden büyük olması, Shakespeare sevmesi, satranç oynamayı bilmesi, sporcu olması. Böyle bir kadın sana niye dadı olsun güzel kardeşim? Sen bayağı git akıl hastanesine, şizofren ara kendine yani. Kim sana dadı olur? Satranç oynamayı bilecek. Shakespeare sevecek. Demek ki belli bir zekası ve kültürü olacak. Öyle mi? Sporcu olacak. Yani vücuduna bakacak. Öz disiplinli olacak. Akli dengesi yerinde olması gerekir bunları yapması için. Sonra gelip sana dadı mı olacak? Bir de maddi imkansızlıklar yüzünden dadımı bıraktım. Yeni dadı arıyorum. Senin dadıya mı ihtiyacın var? Yani 30 küsür yaşında bir kadın benim dadıya ihtiyacım var diyorsa alın bunu kapatın bak. Çoluk çocuk bunlara özeniyor bu şuursuzlara. Ya bunun anasını da kapatın. Çıkıp pijamayla diğer ölmüş kızının mezarının başında 1. yılı mevlüt okuyacağına pijamayla bunu götürmüş. Elinde fincan video çekiyorlar ve ailelerini övüyorlar. Arkadaş Shakespeare bilen, satranç bilen, sporcu, zeki ve yaşça benden büyük diyor. Bir dadı aranıyormuş. Yemin ediyorum başvuran olmazsa. Millet var ya buna sosyal hizmetler memuru falan değil buna bildiğin Lape'de veya bildiğin Bakırköy'de 2 tane böyle hasta bakıcı lazım. Deli gömleği giydirmek için yani. Başka hiçbir şey lazım değil. Yani bu kadar tövbe estağfurullah yani diyorum. Yani neden biliyor musun be? Benim de umurumda değil bu da. Hakikaten bak bunlar yüzünden çalışacak ekmeğinin peşinde öz disiplini, öz saygısı olan genç bulamıyoruz. Bitti gençler. Genç yok genç. Yani gelip de maaşla çalışıp maaşa yani tamah etmiyorlar maaşa. Maaş umurlarında değil. Ne yapacaklar 50 bine, 40 bine, 30 bine, 60 bine? Böyle para kazanırlar. Saçma bir içerik bulurlar, yaparlar. Rezil ederler kendilerini ama para sahibi olurlar. Efendim siz olun. Eğer bir şey öğrenmek isterseniz, kendi arkadaşlarınızdan sıkıldıysanız, Shakespeare seven ve satranç bilen insanlar arıyorsanız, her gece bir şey paylaşmak, rahat uyumak istiyorsanız, yalnızsanız, sıkılıyorsanız, gelin bizim Ayon Kulübe üye olun. Saatlerce süren sohbetlerimize katılın. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunalım. Orada benim bebeğim gibi. Buradaki telefon numarasını arayabilirsiniz. Benim bebeğim gibi çünkü benim fikrim aslında yurt dışlarında var bu. Online herkes toplanıyor Zoom üzerinden. O gün günlük bir konuşmacı oluyor ve genellikle kişisel gelişim üzerine ama sıradan konuşmacılar değil gerçekten. Çok seçilmiş insanlar. Ben her gün oradayım.
Gelin siz olun. Bize katılın, başvurun ve hem eğer bir anksiyeteniz, bir panik atağınız, benzer rahatsızlıklarınız varsa çok iyi gelecektir. Yalnızlığınıza iyi gelecektir. Kendinizi dinlemeyeceksiniz ve bir şey öğrenmeden uyumayacaksınız. Kendinizin en iyi versiyonu olmak için çaba göstereceksiniz. Bir de efendim 18 Haziran 21 Haziran arası. Alaçatı'da geçen senenin fiyatıyla, çünkü okullar henüz kapanmamış oluyor. Okullar kapandığından burada fiyatlar 5 kata çıkacak. Güvenli, normal, böyle vıcık vıcık Polatların Alaçatısı değil. Kaliteli insanların, yerlilerin Alaçatısı. Sakin. Benim mutluluk kampı sezonum açıldı. Ona da bekleriz. Aynı şekilde sosyal medyadan veya bu telefondan başvurabilirsiniz. Her türlü sizlerle görüşmeyi, tanışmayı ben de çok istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve saygımla kalın efendim. Hoşça kalın.